önceki videodan referansla sizi bugün Bozcaada'ya götürmek istiyorum. Ama Söğüt'teyiz. Çünkü elimde görüntü yok. O yüzden Bozcaada hikayesini Söğüt'ten anlatacağım. Görüntü yok ama şöyle girişebilirim konuya, mevzuya. Biz Leros biletlerimizi almıştık. Otelimizi ayarlamıştık. Çak, Bozcaada'dan bir telefon geldi. Bahadır arıyordu. Dedi ki Ahmet abi arsayla ilgili bağı almak isteyen biri var. Ciddi ilgileniyor falan diye. O işte arada telefon trafiğimiz arttı. Alıcıyla da konuştuk. Pazarlıklar yaptık. Bir noktada anlaştık falan. Artık adaya gitmem gerekiyor. İş tapudan randevu almaya kaldı. Onlar da işlerini hızlı bir şekilde halletmek istiyorlarmış. Ayın 8'ine, 8 Ağustos'a randevumuzu aldık. Ama bizim Leros'tan dönüşümüz 6'sı olunca yani biraz böyle koştur koştur bir yolculuk yapacaktık Bozcaada'ya. Çünkü 6'sında biz sabah erkenden otelden çıktık. Lucky'deki feribotumuza yetiştik. Oradan feribotla Kos'a geçtik. Kos'tan Bodrum'a. Akşam sadece çantamızdan kirlilerimizi çıkardık. Sabah da erkenden yola çıktık. Biraz da o yüzden işte kameramı falan bıraktım. Böyle bir eğlence gezisi olmadığı için bir resmi işler koşturması olacağından kameraya ihtiyaç duymadım. O yüzden görüntü yok dedim. İstanbul Bodrum bisiklet turunu bilenler biliyorlar. Nisan sonu Mayıs başı yapmıştık ve yaptığımız etaplardan biri de Bozcaada'daydı. Aslında rotamız üzerinde değildi ama Bozcaada'ya geçmeyi ben istemiştim. Bir programlamıştım bunu. 20 yıl olmuş oraya alalı ve 20 yıldır da öyle duruyordu ve biz zaten aşağı yukarı 2 senedir satmaya düşünüyorduk, bir şeyler yapalım. Hani bu bize bir kaynak olsun, Selimiye'ye ev yapalım. Hani böyle kafamızda bir takım hayaller, projeler falan dönüp duruyordu. Turu biraz da fırsat bildim ve satışı yapmak için işte bir muhatap bulalım adadan. İşte biri ilgilenirse o bizi arasın diye. İkincisi de hani fiyatlar ne bilinen bir araştırma yapalım. Dedim 20 sene sonra daha ne kadar elimize tutalım ki yani, o yüzden satalım ve bu kararı aldık. Hikayenin gerisini anlatacağım elbette ama Söğüt'e niçin geldiğimizi söyleyeyim. Bir grup eski iş arkadaşı buluşmaya karar verdik. Keşke daha kalabalık olsaydık. Çünkü dün akşam mesela oturduğumuzda o kadar çok güldük ki bir sürü şirket anısı, ofis anısı falan çok eğlenceliydi. Yani birbirimizi bir görelim olduk. İsterdik ki bu videoyu izliyorsa Kenan falan da aramızda olsaydı. Erhan olsaydı, Özkan olsaydı, Emali, Selin burada olsaydı, Esra burada olsaydı, hatta Murat Bey falan da burada olsaydı çok güzel olurdu. Yani o çok, adını saymadıklarım lütfen alınmasın. Yani herkesi çok özlüyor ve seviyorum. O yüzden de bu böyle minik tadımlık falan bir buluşma oldu. Umarım her sene böyle bir buluşmalar falan yaparız, gerçekleştiririz. Beni tanıyanlar Bozcaada ile aramda duygusal bir bağ olduğunu az çok bilirler. Çünkü İstanbul'dan ayrılma fikri ilk orada yaşarmıştı benim için. Hayaller kurmaya başlamıştım ve hani bunu yapabilirim dediğim ilk anda o. Çünkü oradan bir toprak aldığınızda bu ihtimal daha da güçleniyor. Dolayısıyla adayı bir balinaya benzeterek romantize etmek, hatta onu kendi işaretim olarak kullanmak, işte kanalın logosu, keza öyle. Blog'da kullandığım logoydu. Hatta tasarladığım bisiklet formalarının üzerine de ismimi yazmak yerine o balinayı kondurmayı seviyorum. O bir şekilde beni Bozcaada'yla hep yakın tutuyor idi. Fakat zamanla ada senden uzaklaşıyor. Yani özellikle Selimiye'yi, 2008'de Selimiye'yi aldığımızda ada benden fiziksel olarak da uzaklaştı, duygusal olarak da uzaklaştı. Kaldık içinde yaşıyor olsak dahi aslında her yere uzak sayılabilecek bir ada. Çünkü benim için en önemli kriter sağlıktı. Sağlıkla ilgili bir problem yaşadığında Çanakkale'ye gidesiye kadar orada bir küçük sağlık ocağı olmasına rağmen bir hastaneye ihtiyaç duyduğunda işte helikopter, hücum bot falan filan gibi
seçenekler var. Anakarada olmam gerekiyor demiştim o zaman. Hatta bununla ilgili duygularımı paylaştım. Bir yazımın altına büyük ihtimal Bozcaadalı okurlarımdan hayal kırıklığı, biraz böyle sitem dolu yorumlar gelmişti. Böyle düşünmenizi beklemezdim falan filan gibi. Ama hayat değişiyor işte. Önünde duramıyorsunuz. Biraz da bundan işte o satma kararını aldık. Son birkaç yıldır Türkiye ekonomisi biz sıradan vatandaşların en önemli gündem maddesi haline geldi. Bugün küçük yaşta çocuklar bile o sokak röportajlarında ekonomiden, enflasyondan şikayet ediyorlar. Ki bu benim 50 yıldır hiç görmediğim bir şey. Bu 50 yaşında olmayı mahsus vurguluyorum. Çünkü bugüne kadar hayatım boyunca grafik tasarım yaparak paramı kazandım. Tasarım ofislerinde çalıştım, reklam ajanslarında çalıştım, freelance hala çalışıyorum. Şunu fark ediyorum ki artık benim yetiştiğim dönemdeki iletişim teknikleri, öyle söyleyeyim, bugün çok daha farklı. Yani ben kabul ediyorum ki biraz old school kalıyorum, eski usul kalıyorum. Zira yeni bir nesil geliyor. Onların iletişim tercihleri, teknikleri çok daha başka. Kullandığımız programlar dahi değişti. Artık yapay zeka var falan filan. Bir müşteriden brief aldığımda, hani onun işiyle ilgili bir şeyler sorguladığımda ya da onların ne istediğini sorduğumda anlatılanlar yeni terimlerle bana geliyor. Ben o yeni terimlere de hiç aşina değilim. Ve çözüm için, bu iletişim çözümü için kullanılan yeni programları da artık tanımıyorum. Doğal olarak bu da benim gelirimi etkiliyor. Eskisi gibi bir şirkette çalıştığım gibi düzenli bir maaşım yok. Ya da freelance çalışmaya başladıktan sonra o ajanstaki tempo da değişti. Daha ona da düzensiz bir tempo ile çalışmaya başladım diyeyim. Dolayısıyla önümüzde karşımıza çıkabilecek herhangi bir ekonomik kriz ya da krizlere karşı ailemi korumam gerekmiş gibi hissediyorum. İşte tam da bu noktada Selimiye'deki arsamızın önemi ortaya çıkıyor. Çünkü ben bir süredir ya onun üstüne bir ev kondursak mı? Hani bize en azından belki yapabilirsek bir kira geliri getirebilir. Ya da olmadı, ileride işte ne olacağını bilmiyoruz. Kiralar artar, şu bu falan. Belki başımızı sokacak bize ait bir yer olur diye düşündük. Ya da daha da farklı olarak, çünkü biz Bodrum'u seviyoruz. Evi koyduk bilmem ne falan. Belki satarız. Bodrum'da yaşayabileceğimiz başka bir yere yerleşiriz. Bize bu olanakları sunabiliyor. Biz zaten son birkaç yılda minik adımlar atmaya başlamıştık. Eski eşimin üzerine olan ancak mahkeme kararıyla bana devredilmesi gereken Selimiye'nin tapusunu da geçen sene aldık üzerimize. Yani bu bizim attığımız ilk adımdı. Aynı durum Bozcaada içinde geçerliydi ama bu sefer o tapuyu almak, bunlarla uğraşmak yerine direkt satışını yapalım. Oradan gelecek gelirle de Selimiye'ye bir şeyler yaparız diye düşünerek öyle adım atmıştık. En nihayetinde sonuç olarak bağımızı da satmış olduk. Hepimizin üzerinden bir yük kalkmış oldu. Aynı zamanda önümüze bir kapı açıldı. Bundan sonra kendi arsamın üzerine ev nasıl yapılır sorusunun cevabını arayacağım. Açıkçası hiçbir fikrim yok. Belki ilk tasarımlarını kendim yaparım. Oturmak istediğimiz evi Hülya'yla kafa kafaya verip böyle kağıtlara çizeriz. Birbirimizle öyle konuşuruz. Belki bir şeye karar veririz. Ondan sonra içinin nasıl dekore edileceğini hayal etmeye başlarız. Yani bir sürü kalem. Yani ekstra bir yorgunluk gelecek her şeyin üstüne. Ama bu da bence tatlı bir yorgunluk olarak tarif edilebilir. İlla ki evrak işlerini öğreneceğim. Çünkü bir sürü başvuru yapılması gerekiyor. O nasıl yapılır, bu nasıl yapılır gerçekten hiçbir fikrim yok. Yani bir taraftan da belki mimar, bu işten anlayan dostlarımızdan da yardım isteyeceğiz. Bir imece usulü olacak. Yani götürebildiğimiz kadar ileriye götürebiliriz diye, oraları taşıyabiliriz diye düşünüyorum. Artık Bozcaada'ya bir misafir, bir turist ya da adayı keşfetmek isteyen bir bisikletçi olarak gideceğim. 20 yıl içerisinde belki çok az gidip geldik ama bu süre zarfında gerçekten iyi dostlar edinmişiz. Yani orada en azından bütün işlerimize koşturan Bahadır'a, bu 20 yıl önce bağın alınmasını ön ayak olan ve hani oturup konuştuğumuzda bir sürü anıyı tekrar canlandıran Cavit'e çok teşekkür ediyorum. Bunun dışında tabii bizi ağırlayan, yani odalarını açan Kalais Otel'den Pınar ve Burcu Ünsal kardeşlere yine çok teşekkür ediyorum. Yani
adaya gitmek için hala bir sürü nedenimiz var. Bunun dışında tabii bağı alan Adile Hanım ve eşi Kurtuluş Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Onların da çok tatlı 4 Hanımeli diye çok cici bir restoranları var. Bozcaada usulü mantı ve kabak çiçeği dolması meşhur. Mutlaka gittiğinizde oraya uğramanızı isteriz. Güler yüzlü, çok sıcakkanlı insanlar. Dolayısıyla bizi ağırladıkları için tabii onlara da teşekkür ediyorum ama bir taraftan da bağın öyle bir aileye gitmiş olmasına çok sevindim. Hani dışarıdan birilerinin buraya şunu yaparız, bunu yaparız diyen değil, samimiyetle hayallerini bizle paylaşan, artık böyle bir şey yapmak istiyoruz falan diye anlatan çok cici bir çift. Açıkçası onlara gittiği için de ayrıca mutlu oldum. Adadan birine gittiği için çok mutlu oldum. Haliyle sanıyorum Bozcaada hikayemizi bu şekilde özetleyebilirim. Bu durumda Coka kaçar. O halde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen kendinize çok iyi bakın. Saatli kalın. Hoşça kalın.